Selam, hoş geldiniz arkadaşlar. Instagram'dan sonra buraya geldik. Hadi bakalım hepinizin en yüksek hayrına olsun. Aklınızdaki kişinin ya da ex partnerinizin evine böceği yerleştiriyoruz. Bakalım neler oluyor orada ona bakacağız. Anlık enerjilerde neler yaşanıyor, neler oluyor bakalım ondan bilgiler almaya çalışacağız. Başlayalım o zaman. Zamansız zamana niyetimi alıyorum. Hepinizin en yüksek hayrına olmasını diliyorum ve sizlere en gerçek, en doğru bilgiyi aktarmaya niyet ediyorum. Hadi bakalım neler oluyor. Enerjiyle başlayacağız. Evin içindeki enerjiyi de alacağız arkadaşlar. Evin içinde nasıl bir enerji var? Ona bakacağız. Şöyle dursun. Kartlarımı da alacağım. İki tane daha alalım. Evet. İki tane geldi. Evet. Hazırım. Sizler de hazır mısınız arkadaşlar? Dondu mu? Dondu diyorsunuz ama ben görüyorum sizi. Görüntü dondu, sesin geliyor. Ha, ben görüyorum sizi ama. Allah Allah çok enteresan. Sesiniz net, sorun yok. Ses var, görüntü dondu. Bilemiyorum ne yapsam. Düzelir mi acaba? Düzelir diye düşünüyorum. Bakalım yeniden bağlansın. Şimdi nasıl arkadaşlar? Hala görüntü yok mu?
çok enteresan. Peki devam edelim. Başlıyorum o zaman. Eğer hazırsanız ben hazırım ve başlıyorum arkadaşlar. Şimdi evin içindeki önce bir enerjiye bakacağız. Arkadaşlar şimdi neyle başladı biliyor musunuz? Yani bu kişi e, yani bir aile hayatından bahsederek başladı aslında. Etrafındaki insanlardan bahsederek başladı. Yani hayatında şöyle söyleyeyim. Eee, Bu kişi evli olabilir, evlenmiş olabilir ya da evlilikle ilgili düşüncelerden bahsediyor. Bu da olabilir. Yani çocuk düşüncesi olabilir. Ama yani evlilikle ilgili bir takım durumlar gerçekleşmiş olabilir arkadaşlar. Yani ya da işte sizinle evlidir. Yani sizin evli olduğunuz kişi de olabilir bu kişi. Problem yaşıyor olabilirsiniz gibi gibi. Yani evlilikle ilgili bir konu verdi başlangıçta. Ama bunun yanı sıra da hayal gücünden de bahsediyor. Şimdi burada bazılarınızda arkadaşlar maalesef aklınızdaki kişi ya da işte ex partnerinizle aranıza bir kişi girdiyse bile hani aklınızdaki kişiyi sanki biraz böyle evliliğe götürme isteği ile ya da işte onunla birlikte yaşamak ya da ilişkiyi ciddi bir boyuta taşıma amacıyla olmuş olabilir. Yani şimdi burada diyor ki çok enteresan bir durum var. Evet böyle bir durum yaşanmış olabilir. Fakat eğer siz bu kişiyle evliyseniz arkadaşlar demek ki kolektifte çok fazla karışık bir enerji var. Neden bunu söylüyorum? Burada diyor ki eğer siz bu kişiyle evliyseniz ya da işte bu sizin ex partnerinizse bu kişi duygu bakımından hani size yükseldiğini söylüyor ve işte tekrar bu durumu canlandırma isteği içerisinde yani bu ilişki yani geçmişteki kişi ile tekrar bu kişinin hayatına girmesini istediği bir enerjiden bahsediyor. Yani geçmişte bıraktığı kişi kimse bu kişinin tekrar hayatına girmesini istiyor arkadaşlar. Tekrar dahil olmasını istiyor. Ya da işte ilişkiniz vardır, hala devam eden bir ilişki ise bu ilişki yeni bir boyuta taşınabilir. Ha, eğer bakın şimdi şöyle bir durum var. Eğer bu kişiyle ilişkiniz devam ediyor fakat sıkıntı var ilişkide. Tamam mı? Eğer sıkıntı varsa bu kişi size karşı bir takım huysuzluklar yapabilecek enerjide şu an. Yani çünkü duygularının iniş çıkışlı olduğunu söylüyor. Bu yaptığı durumlar hani size ters gelebilir. Acaba hani ne istiyor? Aslında ilişkiyi bir üst boyuta taşımak istiyor arkadaşlar. Bu kadar net. Ama eksi olanlar için ex partner de ne diyor? Tekrar hayatıma girmesini istiyorum diyor. Evli olanlarda eğer evlilikte sorun varsa bu ilişkinin yeniden işte o eski günlere dönmesini istediği bir enerjide veriyor arkadaşlar. Aslında güzel bir enerji yani geçmişe dönmüş, geçmişte yaşadığı güzel günleri hatırlıyor arkadaşlar. Yani aslında diyor ki hala işte öğrenilecek çok şey var. Hala kalbinin derinliklerinde birisi ay bu hep eksi anlatıyor ya da geride bıraktı ya da problemli kimse ya da kime arkasını döndüyse arkadaşlar arkasında kimi bıraktıysa onu anlatıyor. Ve yani o kişinin aslında onun için bir ödül olduğunu fakat tabii ki burada ne olmuş kıymeti bilinmemiş arkadaşlar bu kişinin. Evet. Yani tekrar başlamak için diyor çok iyi bir zaman ama karşı tarafın hani gönlünü nasıl alacağım? Anlatabildim mi? Yani karşı tarafın gönlünü almak da zor. Çünkü gerçekten hani kırılıp dökülmüş durumlar olabilir. Peki evinin içindeki enerji de şimdi bir geriye gidiyor, eski günleri yad ediyor da ama şimdi onu tetikleyen durum da ne diye merak ediyoruz değil mi? Yani nasıl bu duruma geldi, neden?
Hani bu şekilde düşünüyor gibi. Şimdi orada ne görüyoruz? Evin içinde bir cefa enerjisiyle başladı. Görüyorsunuz değil mi? Zaten ay gülüyorum da böyle ama bakar mısınız ama bu rigor cefa demek, cehennem demek. Bunu görüyorsunuz. Yani şimdi burada diyor ki bir kere hanenin içinde, bulunduğu yerde, evin içinde, eee, sıkıntılı bir enerjiden bahsediyor arkadaşlar. Yani, zarar görmekten bahsediyor, zarar görebileceği enerjilerin olduğundan bahsediyor. Yani, eee, çok güzel şeyler yaşanmıyor orada. Hatta bir ilişki varsa ya da hayatına birisini aldıysa arkadaşlar, bu kişiyle bir kere o cehennemi yaşıyor diyeceğim. En güzel kelime bu olacak ona. Yani, cezanın habercisi biliyorsunuz ki cehennem kartı. Çünkü artık, hani, ölüm de gerçekleşmiştir. Yani, ölüm kartının daha üstü bir kart. Çünkü ölüm geliyor. Evet, ölüm de çok korkunç ama artık, yani, burada, hani, defteri sağdan almak varken bir de soldan almış. Cehennemi yaşıyor, yani, kişi. Yani, sıkıntılı ama bunun sebebi de ne diyor? Kibir ve bencilliğin sonudur cehennem arkadaşlar. Yani, cezanın habercisi. Evet, yani, sıkıntılı bir enerji veriyor ama yanına ne dedi? Cihan kartıyla. O ne demek? Burada diyor ki, yani, kendinden emin olması gerektiğini söylerken, öğrenilmesi gereken şeyler olduğunu, yani, dersler alması gerekiyor. Onun da öğrenmesi gereken, eee, şeyler olduğunu söylüyor. Hatta universe nedir? Hani, öğrenilmesi gereken şeyler var. Bir eğitim, bir öğrenim yeri gibi düşünün. Onun da çıkarması gereken dersler, alması gereken dersler var. Hatta ona diyor ki enerjisel olarak, hani, yani, "Sen eğer yerinde sağlam dursaydın dünya senin çevrende dönerdi ama sen yerinde durmadıysan o zaman yapacak bir şey yok ki bu zaten yerinde durmamış ki yanına cefa ve cehennemi atıyor." Yani, "Kararlı olsaydın" diyor, "bereket seni bulurdu." diyor. Ama, kararlı olamamış, bereketi de bulamamış arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Yani burada, ne diyelim, herkes ektiğini biçer diyelim, konuyu kapatalım. Sonra bakalım o evin içerisinde neler oluyor diye soruyoruz. Evin içinde neler oluyor dediğimizde ruhsal bir büyümede olduğunu görüyoruz. Kişinin ruhsal büyüme, aydınlanma, uyanış, anlayış diyerek başladı torç ile. Gece gökyüzünde bir meşale yandı, her şeyi aydınlattı ve netleştirdi. Böylece aklınızdaki kişinin aydınlanmayı, ruhsal farkındalığı ve büyük anlayışı deneyimleme yolunda olduğunu, mutlu, kaygısız bir zaman istiyor. Sakin bir zaman geçirme isteği içerisinde. Terazi kartı ise hayatını dengede tut diyor. Hayatının dengesiz olduğuna dair bir uyarı veriyor arkadaşlar. Yaşamınızda gerçek tatmini yaşamak istiyorsanız yaşam tarzınızı analiz etmeniz gerektiğini ve doğru dengeyi yeniden sağlamak için ne gerekiyorsa yapmalıyım dediği bir durum söz konusu. Bunun için de yardıma ve desteğe ve rehberliğe ihtiyacı var. Yani ister erkek ister kadın olsun gökyüzüne kaldırılmış açık bir el hayatının bir alanında yardıma ihtiyacı olduğunu söylüyor. Aile sorunlarından bahsediyor. Aile sorunları yaşıyor. Orada görüyorsunuz bir denizaltı durgun sularda duruyor fakat burada ne diyor? Aile sorunları nedeniyle kendini baskı altında hissediyormuş arkadaşlar. Ve hedeflerine ulaşmak istediğinden bahsediyor ama buradaki kartlar da diyor ki hedeflerine ulaşmak istiyorsan daha fazla çaba sarf etmelisin.
O da diyor ki yani evet oldukça fazla çaba sarf etmem gerekiyor. Büyük hedeflerim var diyor ve bu büyük hedeflere ulaşmak için daha fazla çaba harcaması gerektiğini düşünüyor. Ve tüy kartı gelmiş. Tüy kartı nedir? Tanıdığı birisinin güvenilmez ve samimiyetsiz olduğundan bahseder. Rüzgarın savurduğu bir tüy var ve solmakta olan birkaç zambığın yanında yerde yatıyor. Yani rüzgarda uçuşan tüy insanın değişken doğasını anlatırken o solgun zambaklar ise giderek yok olan, biten bir sevgiyi anlatıyor arkadaşlar. Yani burada güvendiği insanlara karşı dikkatli olması konusunda da kartlar onu uyarıyor. Şimdi bu kişinin yanında bazı insanlar olduğunu ya da bir insan tek bir kişi de olabilir ki burada barones olarak veriyor. Bir kadın enerjisinden bahsediyor. Bakın yani dişil enerji demiyorum, bir dişiden bahsediyor. Ve bu dişinin yani bu kadının diyeceğim güvenilmez ve samimiyetsiz bir kadın olduğundan bahsediyor. Hayatında söylemler ile eylemler arasında farklar var arkadaşlar. Yani hayatındaki eylemler ile söylemler örtüşmüyor. Yani ne diyebiliriz ki? Acınası bir durum. Yani sebep olan samimiyetsiz bir kadının artık onun gözünde sevimsizleştiğini ve güven denilen o duygunun yitirildiğini söylüyor. Aynı zamanda hayatında bir şeyin eksik olduğunu hissettiğini, bu aşk olabilir, para olabilir ya da bir takım hedefler olabilir. Çünkü varil kartı ile yine memnuniyetsizliğini anlatıyor bizlere. Yani belki inkar etmeye çalıştığı durumlar şimdi memnuniyetsizlik olarak beliriyor. Hayatının birçok yönünü göz önünde bulundurması gerektiğini ve ardından eksik olduğunu düşündüğü yönleri yavaş yavaş iyileştirmesi gerektiğini söylüyor. Ve tabut geldi. Tabut kartıyla da hayatından birisinin çıkacağını ya da belli bir durumun artık sona ereceğini söylüyor. Görüyorsunuz tabut kartında açık bir mezarda kapalı bir tabut yatıyor ve etrafı çiçeklerle çevrili ancak mezarın kapağı yok yani üstü örtülü değil. Tabut söz konusu bu dönemde hanenin içinde arkadaşlar ortaya çıkacak, ortaya çıkan bir sondan bahsediyor bize. Yani hayatından birinin çıkacağını, yani bu kişinin artık orada olmayacağını ya da bir aşkın sona ereceğini ya da bir birlikteliğin sona ereceğini söylüyor. Aynı zamanda işle ilgili de problemler gelebilir diyor ve oraya neyi attı? Broken Wishbone. Ve son olarak diyor ki diliyorum, istiyorum ama olmuyor diyor. Bakın söylediği şeye bak. Ellerimi açtım, diliyorum, istiyorum. Zaten biraz önce de el kartıyla ne yapmıştı? Ellerini açıp yakarıyordu değil mi? Şimdi burada da ne diyor? Diyor ki diliyorum, istiyorum, dualar ediyorum ama olmuyor. Çünkü oradaki kart bize ne diyor? Kötü haber. Kalbindeki dileğin gerçekleşmeyeceğini, dileklerine cevap verilmeyeceğini söylüyor. Ve bunun garantisini veriyor. Yani elini açtın ama yok olmuyordu diyor. Ve arkadaşlar bunun yanı sıra şimdi hala görüntü düzelmedi sanırım. Neyse biz devam edelim. Ve bakıyoruz hanenin içinde neler oluyor dediğimizde şimdi burada
Burada birisi yine, aynı zamanda bir erkekten de bahsediyor ama bir erkekle ilgili duyduğu acıdan da bahsediyor. Kızlar, sizin için de bu bir erkek, beyler sizin için de bu bir erkek. Yani bir erkekten bahsediyor. Bu erkek, bir kayıp ya da aileden birisini mi kaybetti? Bunun gibi bir şey de olabilir. Yani bu ya da bunun atası olan birisi, baba bile olabilir. Yani böyle birisini kaybetmiş olabilir. Bundan duyduğu üzüntüden de bahsediyor. Çünkü yaşça büyük bir erkekten bahsediyor ya da kendisinden büyük ya da hasta bir erkek olabilir. Bunun hastalığı onu üzüyor olabilir. Yani burada acı veren bir erkek var ama şimdi beyler hemen bu erkeği partner olarak düşünmemelisiniz. Çünkü aileden olabilir bu erkek. Kendi ailesinden birisi olabilir. Ama bir erkekle ilgili bir acı var, üzüntü var ya da bir kayıp var ya da bir hastalık var. Yani bunlar gibi sebepler olabilir. Ve bu kişi onun gözünde gerçekten statü sahibi birisi, ve o kişinin, üzüntüsünü içinde büyük bir şekilde yaşıyor. Ayrıca bu kişiyle ilgili ya da kötü bir haber alabilir arkadaşlar. Yani bir erkekle ilgili kötü bir haber almış olabilir. Bu haber onu gerçekten derinden yaralıyor. Şimdi bu kişi evet başarı istiyor. Özellikle ne istiyor biliyor musunuz? Talih kuşunun başına konmasını istiyor. Evet, yani çok, bu sıralar gerçekten ruhsal bir şey, büyüme yolunda bence sizin aklınızdaki kişi. Bakar mısınız? Talih kuşu başına konsun istiyor. Ondan sonra hatta aşkla ilgili mutluluk istiyor, ve, ama bunun yanı sıra da bu mutluluğu istiyor aşkla ilgili ama, duygusal problemler veriyor burada. Ve bir takım şüpheler, eğer bir ilişki yaşıyorsa ilişki içerisinde bir takım şüphelerin olduğundan bahsediyor. Evet, bir kadın enerjisi olumsuz yönde etkiliyor bu kişiyi. Dedim ya, barones olarak veriyor bu kişiyi. Yani bu kişi nasıl? Çıkarları için onun yanında olan, çıkarları için ona sevgisini veren ya da sevdiğini söyleyen ya da işte iyi davranan, çıkarları için onun yanında olan birisi var ve bu kişiye asla güvenmemesi gerektiğini yaşayarak öğrenecek diyor. Çünkü gerçekten toz pembe bulutların üzerinde gezerken bu kişinin gerçek yüzünü göreceğini, hatta burada kart der ki asla bu kişiye güvenme, asla bu kişiye evini açma, bu kişiyi evine alma der. Çünkü senin güvenini boşa çıkaracak. Yani bunu net bir şekilde verir. Ama kartların dizilimine baktığımızda şimdi bu kişi evet böyle bir durum yaşayacak ama bunu ne olarak veriyor? Diyor ki kadersel. Bunu yaşaması gerekiyor. Zaten yukarıdaki kartta ne dedi? Universe ile dedi ki öğrenmesi gerektiği durumlar var demişti değil mi? Ve değirmenle de onu onaylıyor. Diyor ki evet öğrenmesi gereken durumlar var, alması gereken dersler var. Yani yaşayacak, yaşaması gerekiyor. Yaşayacak. Başka çaresi yok diyor. Çünkü onun da gerçekten ruhsal bir yolda olduğunu görüyoruz ve bu ruhsal büyüme tabii ki ne olarak geliyor? Biraz sancılı geliyor arkadaşlar. Öyle lay lay lom bir büyüme yolunda olmayacak bu kişi. Her yerden zaten kartlar ruhsal büyümeyi veriyor. Ruhsal büyümeyi verirken de yaşanılan zorluklardan, yaşanılacak zorluklardan bahsediyor. Aşk konusunda tepetaklak gelecek arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 2 tane aşk kartı önlü ve arkalı geldi. Yani bu ne demek oluyor? Aşkla ilgili büyük bir travma yaşayabilir arkadaşlar. Evet. Özellikle Mayıs ve Haziran aylarına dikkat çekiyor. Bu konuda evet uyarıyorum sizi. Mayıs ve Haziran ayları na dikkat çekiyor. Burada bir sadakatsizlik, bir ihanet yaşanabilir. Mayıs ve Haziran'a dikkat edin lütfen. 22
22, 21, 21, 22 olabilir. Mayıs ve Haziran ya da işte Mayıs'ta o arada bu Mayıs ve Haziran ayları arasında bir şeyler olabilir. Yani burada bu konuyla ilgili de uyarıyor. Evet diyor. Her şeyin en iyisine sahip olma düşüncesiyle yola çıktım diyor. Ama bir takım fırsatları değerlendiremeyip yanlış seçimler yaptığını söylüyor. Özellikle aşkta arkadaşlar. Özellikle aşkta yanlış seçimler yaptığını, duygularından emin olmadığı halde bir yola girdiğinden bahsediyor. Yani farklı farklı duygulara kapılmış arkadaşlar. Yani burada bir yanlış bir seçim yaptığını ve artık bu bir ilişki ise bu ilişkinin sonu geldiğini, eğer bir evliliğe gittiyse bu evliliğin sona ermesinden bahsediyor. Çünkü burada şimdi eğer bir evlilik yapıldıysa aileyle ilgili bakın nasıl ayrı bir detay var burada. Şimdi eğer aklınızdaki kişi gidip birisiyle evlendi diyelim, tamam mı? Burada bir kadın enerjisi giriyor araya ama nasıl biliyor musunuz? Eee, aileden bir kadın. Hani şey değil, bir partner değil, aileden bir kadın giriyor. Bu kayınvalide olabilir, kayınvalide enerjisi olabilir. Yani bir şeyler çok ters gidiyor orada. Yani hayattan soğutan bir enerji diyebilirim size. Evet. Dediğim gibi önemli, gördüğü şeylerin artık ne kadar önemsiz ve değersiz olduğunu düşündüğü bir durum söz konusu. Hatta ne düşünüyor biliyor musunuz? Yani geçmişe diyor şöyle bir örtü çeksem, her şeyi unutsam, ondan sonra ve yeniden işte yaşantımı yeniden düzene soksam, yepyeni bir yol çizsem kendime nasıl olur dediği bir enerjide arkadaşlar. Ama dediğim gibi bir, eğer evlendiyse bir kayınvalide problemi var o hanenin içinde. Ve diyor ki içinde fırtınalar kopuyor bu kişinin. Kendi kendine yaşıyor, insanlara anlatamıyor, paylaşamıyor. Yani kendi içinde yapayalnız yaşadığı durumlardan bahsediyor. Evet, yalnız kalmaya ihtiyacı var. Hem de çok fazla yalnız kalmaya ihtiyacı var. İçsel bir arayışta olduğunu söylüyor. Arkadaşlar, yani tamamen ben size bir şey söyleyeyim mi? Yani gerçekten o ruhsal yolculuğu bu kişinin başlamış durumda. O ruhsal büyüme, o aydınlanma, o uyanış, o anlayış diyerek başlamıştı zaten açılıma ve aynı şekilde arkadaşlar yani o büyük anlayışı ve farkındalığı deneyimleme yolunda olduğunu görüyoruz. Çünkü burada içsel bir arayış. Fakat bu içsel arayış sırasında bitişler ve sonlanmalar yaşanacaktır diyor. Kendine odaklanma ihtiyacı olacağını. Yalnız bu kişi şöyle bir detay vurguluyor. Diyor ki ben bugüne kadar başarısız ilişkilerden o kadar bunaldım ki yalnızlığa o kadar ihtiyaç duyuyorum ki yani sakin kalmak istediği bir enerjide, yalnız kalmak istediği bir enerjide. Ruh hali çok karışık, ruh hali çok şaşkın arkadaşlar ve sanki her şey onun aleyhinde gelişiyor. Olumsuz görüyor, her şeyi olumsuz tarafından görüyor arkadaşlar. Yani düşünmeden diyor yaptığım bir takım davranışların sonucunu yaşıyorum diyor. Yanlış seçimler yaptığını itiraf ediyor arkadaşlar. Ama burada artık enerjisel olarak da bir iyileşmenin söz konusu olduğunu, iyileştirici güçlerin devrede olduğunu söylüyor. Büyük bir başlangıç var arkadaşlar. Yani aslında güçlü bir kişilik bu kişi. Bu durumu da aşabileceğini düşünüyorum. Çünkü gerçekten aslında güçlü bir kişiliği anlatıyor. Yani şu an doğru kararlar alma isteği içerisinde çünkü bugüne kadar yaptığı hataların
yüzleşmesini yaşıyor. Özellikle ilişki konusunda ya da evlilik diyorum ya, bir evlilik yaptıysa bu evlilikle ilgili ya da aşk hayatıyla ilgili artık istikrar istiyor ama, bu arada ne diyor? Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak diyor arkadaşlar. Yani hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Kendisini çok şanssız hissettiği durumlardan bahsediyor. Aile içinde problemler var. Hatta aile içinde bir hırsızlık diyor. Ne demek istiyor onu bilemiyorum. Hırsızlık, aileye veriyor hırsızlığı ya da o çatının altında parayla ilgili konular mı gündemde? Yani bunu mu hırsızlık olarak algılıyor ya da hak etmeden mi alacaklarını düşünüyor? Bu da olabilir. Yani, bir şeyleri de kaybedecek ama birtakım varlıklarını da kaybedebilir ya da para kaybedebilir. Yani, ama dediğim gibi, bugüne kadar zaten, birtakım hatalar yaptığının da, kabul ediyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi yayın dondu dediğiniz için ben, eee, burada bitireceğim. Bu akşamlık bu kadar diyelim. En azından sesim geldi. En azından kartları düşürürken de sizin önünüzde düşürdüm kartları. Eee, ama anlattım. Sizler dinlediniz. Teşekkür ederim. O zaman ne diyoruz? Aldık, kabul ettik ve onun hayatına mühürledik. Bu kadar. Evet, onun hayatına mühürledik. Çünkü aslında güzel bir yolda verdi bu kişiyi. Ruhsal büyüme yolunda verdi. Yani bir uyanışa geçilmiş. Burada neyle başladı? Geride bıraktığı kişiyle başladı ilk sözüne. Yani güzel bir açılımdı. Kötü enerjilerin hafiflediği, yok olmaya başladığı, etkisini kaybettiği, iyileştirici güçlerin devreye girdiği bir, durum söz konusuydu. Biz de onun hayatına mühürledik, gitti arkadaşlar. O zaman bu akşamlık bu kadar diyelim. Bugün de böyleymiş kısmetimiz. Yapacak bir şey yok. Yarın görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.